Hoş geldiniz. Bu videoda kısaca Vadeni Göğüs'ün ana hikayesinde olan her şeyi özetleyeceğim. Merak etmeyin, videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde aklınızda hiçbir boşluk kalmayacak. Yan görevlerden ana hikayeye bir etkisi olmadığı sürece bahsetmeyeceğim. Yeterli zaman bulursam üstünkörü karakter hikayelerine de geliriz. En sonunda da kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Siz yemeğinizi içeceğinizi ala durun, ben de anlatmaya başlayayım. Öncelikle oyundaki tüm olaylar Solar 3 olarak bilinen Güneş sistemindeki Güneş'ten 3. sıradaki gezegende gerçekleşiyor. Dünyada değil. Eğer oyunun ana hikayesi başlamadan önce olan her şeyi bilmek isterseniz o kısım biraz belirsiz. Çünkü beta testten sonra birçok şey değişti. Ama yakın beta testinde yaklaşık 1000 yıl önce dünyayı aynı anda vuran bir dizi felaket olay yaşandı. Bu olaylar toplu olarak ağıt olarak biliniyordu ve ağıt insan savaşlarına birkaç değişiklik getirdi. Birincisi, daha sonra Taket Discords veya kısaca TDS olarak adlandırılan canavarların yaratılmasına sebep oldu. İkincisi, insanların Resonator'lara dönüşmesine neden oldu. Resonator'lar dünyadaki ateş, su, toprak Tahta mı? gibi farklı elementlerin frekanslarıyla rezonansa girebilen insanlar. Bu yetenek onlarla rezonansa girerek farklı yetenekler ortaya çıkarabilmelerini sağlıyor. Tıpkı San Juan'ın buzu kontrol etme yeteneği gibi. Ve üçüncüsü tabii ki de dünyanın arazisini değiştirmesi ve yeryüzündeki dünyayı yaşanamaz hale getirmesi. Böylelikle insanlar yerde yaşamak zorunda kalırlar. Bir süre yerde yaşadılar ve bu süre zarfında şimdi rezonans terminalleri olarak bildiğimiz şeyi yaptılar. Bir süre yerde yaşadıktan sonra insanlar ve rezonatorlar Sentinellerin yardımıyla Renodyalı canavarlara karşı savaşmayı başardılar. Renodyalıları diğer Taket Discord'ları kontrol eden üst düzey elit canavarlar olarak düşünebilirsiniz. İnsanlar Sentinellerle birlikte savaştı ve kazanmayı başardı. Ve bu insanların nihayet yeryüzüne çıkıp yaşamaya başlayabildikleri zamanda. Ama Renodyalılara karşı kazanmayı başarsalar bile dünya değişmişti. Ve o sırada hala bir sürü şey yaşanmaktaydı. Bu teknik olarak oyun başlamadan önce oyun evreni hakkında bildiğimiz her şeyin bir özeti. Bu arada videoda yer yer Taket Discord'a TDS diyeceğim. Çünkü bu oyundaki evrene göre resmi bir terim ve bazı yerlerde öyle kullanıyorlar. Şimdi oyuna başladığımızda alternatif bir boyutta başlıyoruz. İki kişi var. Biri tanrıça gibi bir kadın. Diğeri oyunun ana karakteri, yani biziz. Ana karakterin şu anda bir adı yok. O yüzden onlara henüz bir isim vermeyelim. Tanrıça ana karaktere bir şey yapıyor. Ya bir şey koyuyor veyahut ondan bir şey çıkarıyor. Orası belirsiz. Ve sonra bizi bu boyutun dışına itiyor. Sonra ana karakter denizde uyanıyor ama deniz baş aşağı. Allah Allah. Baş aşağı görmenin ne demek olduğunu birazdan açıklayacağım. Birincimiz kayboluyor ve bir süre sonra bize bakan iki kişiyi görmek için uyanıyoruz. Şimdi baş aşağı denizde uyandığımız zaman ile bu insanlar tarafından bulunduğumuz zaman arasında ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz. Birkaç gün mü, birkaç saat mi de olduğunu bilmiyoruz. Her neyse, bu insanlar kendilerini Yang ve Chixia olarak tanıtıyorlar. Ana karakter bu karakterlerle etkileşime girmeye devam ettikçe ana karakterin hafızasını kaybettiğini öğreniyorlar. Biz de tabii ki. Bu nedenle Yang bize gezgin anlamına gelen Rover demeye karar veriyor. Allah Allah, ne tesadüf. Rover onlarla konuştuktan sonra Yang Eterik Denizi'nin tam etraflarında birleşmeye başladığını fark ediyor. Bu arada Eterik Denizi gökyüzünün baş aşağı bir okyanus gibi görünmeye başladığı ağıta oluşturan felaket olaylarından birisi. Bu tam olarak Rover'ın anımsadığı bir şeydir. Çünkü Rover'ın herhangi bir anısı olmadığı için Yang ona kendileriyle birlikte Jinzhou şehrine gelmelerini teklif eder. Böylece Rover şehri de güvende olabilir. Yol boyunca bir ejderha heykeline rastlarlar ve bu ejderha heykeli Rover'da bir anıyı tetikler. Rover daha sonra bu anısını Yang ile paylaşır. Yang ilk başta şaşırır ve bunun Zhou olarak bilinen Jinzhou nöbetçisinin bir heykeli olduğunu açıklar. Nöbetçiyi tanımlamanın en basit yolu insanların birlikte yaşadığı bir bölgeyi denetlemek için gelen efsanevi bir yaratık olması. Yang Zhou'nun bir ejderha şeklini almayı sevdiğini, ancak diğer nöbetçilerin farklı şekillerde olduğunu ve pek çok insanı bir nöbetçi göremediğini açıklar. Daha sonra Jinzhou şehrine doğru devam ederler ve yol boyunca farklı TDS'lerle savaşırlar. Bu sırada Rover'ın hafızasını kaybetmiş olmasına rağmen canavarlara karşı savaşma yeteneklerini kaybetmediğini keşfediyoruz. Chixia ayrıca sağ elimizdeki taket işaretinin nedeniyle kesinlikle bir rezonator olduğumuzu söyler. Bu arada taket işareti dünyadaki her bir rezonatorun sahip olduğu bir işarettir. Eğer taket işaretiniz yoksa herhangi bir frekansı kontrol edemez veya rezonansa giremezsiniz. Grup sonunda Rover'ı buldukları ruhlar geçidinden ayrıldıklarında Eterik Denizi'nin bulundukları yerde etraflarında birleşmeye başladığını öğrenir ve kısa bir süre sonra bir taket alanı oluşur. Şimdi Eterik Denizi hakkında bahsetmediğim bir şey var. Eterik Denizi ne zaman oluşmaya başlarsa büyük olasılıkla bir taket alanı da oluşuyor. Taket alanı nedir? Taket alanı temel olarak yerde devasa bir işaret gördüğümüz ve birçok TDS'in yani Taket Discord'un bu alanda oluşmaya ve birleşmeye başladığı alanlar. Yani kısacası bizim hep kestiğimiz, farm yaptığımız yerler. Normalde temizleyebilmek için taket alanında oluşan tüm canavarları öldürmemiz gerekiyor. Ancak bu durumda oluşan taket alanı hem Chixia hem de Yang'i şaşırtacak şekilde çok hızlı bir şekilde oluşuyor. Daha sonra diğerleri Baisi'nin zaten taket alanını kontrol ettiğini fark ederler ve yukarıdan Baisi'ye süzülürler. Evet, Baisi diyorum. Baisi diye okunduğunu biliyorum ama ben Baisi demeyi seviyorum. O yüzden Baisi diyeceğim. Baisi Rover
Rover'ın durumunu kontrol etmek için Remnant ortağı Yotan'ı kullanır. Remnant'ı açıklamam gerekirse videonun başında ağıttan bahsetmiştim. Bu doğaüstü feromonlar yaşanırken ortaya çıkan enerjiye de kalıntı diyorlar. Ama ben orijinal olsun diye Remnant diyeceğim. Çünkü oyunda öyle geçiyor. Ve buna örnek olarak çıkan yaratıklar, yaratıkları yok edebilecek silahlar, silahlara enerji kaynağı olan rezonant kalkit kaynağı, hatta Shorekeeper'ı bile sayabiliriz. Evet, Yoton ile Shore teorik olarak aynı şey. Açıklamayı bitirdiysek devam edelim. Daha sonra Rover'ı ilk bulan Yangen ve Chikshia'nın gözetimini bırakan kişinin Baji olduğunu öğreniyoruz. Daha sonra taket alanından çıkmaya çalışırlar ancak tam bu sırada taket alanı aktifleşir ve bir TDS Discord belirir. Rover'la Yangen'ı Baji ile Chikshia'yı ayıran bir alan yaratır. Rover ve Yangen canavarla beraber savaşmak zorunda kalırlar. Canavarı yendikten sonra Eko haline gelir. Eko'yu ifade etmem gerekirse bir Eko yani Yanka bir taket Discord'un hayaletidir. Normalde onu Gordon'uza yani kabağınıza emersiniz. Sonra oyunda bu yankıları karakterinizi güçlendirmek veya diğer canavarlara karşı savaşmak için kullanabilirsiniz. Rover bu yankıyı rezonans terminallerine emmeye çalıştığında bunu yapamaz. Rezonans terminalleri 0 seviyesinde olduğu için grup ayrılmaya çalışırken garip bir şeyler olur. Rover bu yankıyı bedenine aldıktan sonra herkes bayağı şaşırır. Chikshiya, Rover'ın başka ne gibi yetenekleri olabileceğini sorgulamaktadır. Bazi bunun ilk kez duydukları bir şey olmadıklarından bahseder ve Yangyang'da geçmişte bir süre önce başka birinin bunu yapabildiğine dair söylentileri olduğunu açıklar. Grup Rover'ı Jinso'ya geri götürmeye ve Hushu Akademisi'nde bazı testler yapmaya karar verir. Ancak Bazi birkaç ön test yapmadan önce Jinso'ya giderken grup başka bir TDS ile savaşır ve bir yankı dağılmayı başarırlar. Bazi Rover'ın savaştıkları ilk TDS ile yaptıklarını tekrarlayıp tekrarlayamayacaklarını görebilmek için bir deney yapmaya karar verir. Rover bunu yapamaz ve yerine rezonans terminaliyle bu yankıyı yakalar. Eterik etkilerin kaybolmaya başladığını görürken takım tanrıları nihayet sinyal kazanır ve tam bu sırada takım Jinshi olarak bilinen Jinzo yargıcından bir yayın mesajı alır. Bu mesajda Jinshi birine seslenmekte ve neler olup bittiği konusunda kafasının karışmış olabileceğinden bahseder. Ve bu kişiden kendisini belediye binasını ziyaret etmesini ister. Böylece onlara neler olup bittiği konusunda bazı açıklamalar yapabilecektir. Bu mesajda garip olan şey Jinshi'nin özellikle kimden bahsettiğini söylememiş olmasıdır. Ancak buna rağmen grup yargıcın bahsettiği kişinin Rover olduğunu tahmin eder. Böylece Jinso şehrine döndüklerinde belediye binasına gitmeye karar verirler. Grup Jinso şehrine vardıklarında ayrılır. Yangyang Rover'ın Jinso yargıcı ile görüşmesi için gereken tüm belgeleri hazırlamak üzere belediye binasına gider. Bazi Rover üzerinde testler yapmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi hazırlamak üzere Hushu Akademisi'ne gider. Ve Chikshiya Rover'ı kayıt yaptırmak için Rezonans Nexus'a götürür. Rezonans Nexus dediğimiz şey sizi iyileştiren ve aynı zamanda haritanın kilidini açan ışınlayıcılar. Rover nihayet Nexus ağına kaydolduğunda Yangyang onlarla iletişime geçer ve onlara tüm belgeleri hazırladığını söyler ve belediye binasına giderler. Rover belediye binasına vardıklarında bu mesajın tüm Jinso'ya yayınlandığını keşfederler ve yargıcın konuştuğu kişilerin kendileri olduğunu düşünen birçok insanı da dışarıda bulurlar. Fakat Sanho olarak bilinen bir görevle birçok insanı geri çevirir. Hatta bazı insanları salonun dışında bunun hakkında konuştuklarını duyabilirsiniz. 接待してくれた人たちみんなこう言ってたじゃん。全ての来訪者は本州にとって重要な客人ってね。なら私も重要な客人じゃないの。レイン様に会わせてくれよ。あんたはどう？レイン様に会えたの？私は会えたよ。参加様にね。しかも私を一瞬見てくれた。しかも参加様が直々に私が例の客人じゃないって言ってくれたんだよ。この際例の客人が私じゃないってことはどうでもいい。なんて言ったってあの参加様直々に断られたんだよ私。Rover içeri girer ve başka bir görevli tarafından beklemesi söylenir. Sonra Lady Sanho tarafından karşılanır. Lady diyorum çünkü Sanho yüksek rütbeli birisi ve öyle sesleniyorlar. Sanho ona göz ucuyla bakar ve yargıcın bahsettiği kişinin o olduğunu anlar. Bu arada Sanho dünyayı normal renklerle göremez. Dünyayı sadece frekanslarla görür. Yani renk körü de diyebiliriz. Rover'ın aradıkları kişi olduğunu bilmesinin nedeni de onu herkes gibi bir dizi frekans olarak değil, Rover olarak görebilmesidir. Normal olarak görebildiği diğer tek kişi de Jinshi'dir. Ve belli etmesi de bu da onun için bir sürprizdir. Sanho daha sonra bize yargıcın bir iş için uzakta olduğunu ancak Rover'a bazı eşyalar bıraktığını bildirir. Bu eşyalar arasında bir güneş kadran şekeri, bir meyve ve bir yaprak vardır. Rover'a bu eşyalara bakması tavsiye edilir. Ve umulur ki bunlar ona tam olarak neler olup bittiğine dair bazı ipuçları versin. Bunlardan sonra yargıç döndüğünde onunla buluşacaktır. Rover oradan ayrılır ve belediye binasının dışına kendisini bekleyen Chikshiya ve Yangyang'a geri döner. Durumu onlara açıklar ve Bazi ile görüşmek üzere Hushu Akademisi'ne gitmeye karar verirler. Nihayet Hushu Akademisi'ne vardıklarında Chikshiya bir görev için çağrılır ve Yangyang Rover'ı akademiye kadar eşlik eder. Orada
Bay Mortefi ile tanışırlar. Mortefi'ye de Bay diyorum çünkü Mortefi de Takit Weapon yerine araştırma müdürü. Yani Metin 2'deki demirci gibi bir şey. Bayze'yi almaya gelen kişi odur. Ve Bayze ile buluştuğumuzda Rover Sanhua ile olan konuşmaya açıklar. Ve Bayze jetonları yani bu aldıkları malzemeleri gösterir ve onları jeton diyeceğim. Bayze bu jetonları inceler. Öğeleri almalarını ve onlardan herhangi bir bilgi çıkarıp çıkaramayacaklarını görmek için üzerlerinde bazı tahribatsız testler yapmalarını önerir. Bayze yaprak, meyve ve incir şekeri meyvelerinden üçünü de alır ama güneş kadranıyla bir şey yapamayacaklarını söyler. Bu yüzden güneş kadranını yanımıza alıp Bay Mortefi'ye vermemizi önerir. Mortefi eğer tüm eşyaları göstermeyi seçerseniz Mortefi güneş kadranını seçecek ve diğer tüm eşyaları bırakacaktır. Bu sırada Mortefi'nin Hualong'dan olmadığını da öğreniriz. O aslında yeni federasyondandır. Yani hiçbir zaman Hualong'un yerlisi olmamıştır. Bu yüzden incir şekerinde ne olduğunu bilmemektedir. Ama Bayze ve Yang Yang onun ne olduğunu bilir. Tüm jetonları farklı araştırmacılara teslim ettikten sonra Bayze ile fiziksel teste başlarız. Rover teste başlamadan önce Bayze ona Takit Discord hakkında birkaç şey açıklar. Takit Discord'ların farklı sınıflandırmaları vardır. Sıradan sınıf, elit sınıf, overlord sınıfı ve calamity sınıfı. Bunları tabi aşinalığınız vardır. Ancak elde edebileceğiniz en yüksek Takit Discord seviyesi Grenodialı olarak bilinir. Bayze Rover'ın o canavarı rezonans terminalinde absorbe edip etmediğini öğrenmek için Rover'ın terminalinde bazı testler yapmalıdır. Bu arada ilk yankısını aldığımız canavar dediğimiz şeyin adı da Crownless ve overlord sınıfı bir canavar. Bayze Rover'ın Crownless'ı rezonans terminaline emmediğini, onun vücuduna emdiğini keşfeder. Ancak Rover vücudunda başka bir frekans emmiş olsa da fiziksel durum gayet iyidir. Ve bu gariptir çünkü normalde bir rezonator böyle bir fenomenden geçerse hız aşırtma aşaması kaçınılmazdır. Hız aşırtma, rezonatorın Takit markını ve sonuç olarak güçlerinin kontrolünü kaybettiği bir fenomendir. Bu nedenle güçleri sapıtabilir ve hatta bazıları canavarlara bile dönüşebilir veya vücutları üzerinde farklı olumsuz etkileri de olabilir. Normalde bu rezonatorların zihinsel durumu biraz bunaldığında olur. Hala neler olup bittiğini anlamaya çalışan Bayze, Rover'ın içinde Crownless'ın frekansını tamamen emen bir tür mekanizma ya da evren olabileceğini öne sürer. Fiziksel testte farklı simüle edilmiş TDS uyumsuzluklarıyla savaşan bir simülasyondan geçeriz ve Rover simülasyondaki tüm canavarlarla savaşmayı bitirdiğinde Bayze onlardan ayrılmalarını ister fakat Rover ayrılamaz. Ve Rover simülasyonda ilerlemeye devam ettikçe bir ay ve çok farklı görünen bir Takit Discord ile karşılaşır. Rover simülasyondan ayrılmadan önce Takit Discord iki kelime söyler. Anneyi terk et. Bunu söylediğinde ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ben açıkçası bunu niye söylediğini anlamadım. Kendim de araştırdım fakat bulamadım. Yine de Rover simülasyondan zarar görmeden ayrılır. Bayze ve Yang Yang onun için endişelenir. Özellikle Yang Yang Rover olanları anlatır ve herkes neler olduğuna şaşırır. Bayze Rover'ın bu canavarla yaşadığı küçük karşılaşmanın bilinçaltından gelmiş olabileceğini veya simülasyonda saklı olabileceğine ve Rover bu simülasyona girdiğinde tetiklenmiş olabileceği teorisini ortaya atar. Rover Bayze ile biraz konuştuktan sonra Bayze elindeki diğer 3 öğeyi test etmek üzere oradan ayrılır. Rover ve Yang Yang güneş kadranına bakmakta olan Mortefi ile buluşmaya giderler. Mortefi güneş kadranına baktıktan sonra güneş kadranının sadece bir zaman ölçme aracı olmadığını, aynı zamanda bir yapboz parçası gibi göründüğünü, çünkü bazı parçaların boş olduğunu açıklar. Ancak yapbozu tamamlayamazlar çünkü belli bir parçası eksiktir. Rover o parçayı bulabilmek için laboratuvarın başka bir yerine gider ve geri döner. Mortefi güneş saatini tamir etmeye çalışırken Bayze sonuçlarla birlikte geri döner. Mangostin olarak bilinen meyve normal bir meyvedir ve görünüşte gerçekten garip bir yanı yoktur. Ancak Rover'ın aldığı mor yaprağın üzerinde iki farklı frekans vardır. Bu yüzden Bayze bunların ne veya hangi frekansları olduğunu söyleyemez. Ancak yaprağın kendisinin bir Takit Discord olmadığını bilir. Çünkü yaprak dalgaların yaşandığı bir yerden alınmış olmalıdır. Dalgalar derken ağıttan bahsediyorum. Dalga dediğimde ağıttan çıkan doğaüstü feromonlara verilen genel bir tanım. Son olarak incir şekeri yaklaşık 20 yıl önce kullanılan şifalı bir yiyecektir. Ancak raf ömrü yaklaşık 2 yıl olduğu için son kullanma tarihi çoktan geçmiştir. Mortefi güneş kadranına sabitlenmiş yeni parçasıyla geri döner. Ve bu güneş kadranının üzerinde iki farklı sembol vardır. Bunlar dünyevi dallar ve 4 sembol olarak bilinir. Yang Yang bunların geçmişte bir şeyleri kaydetmek ve zamanı tutmak için kullanıldığına, ancak günümüzde artık kullanılmadığını açıklar. Ancak Bayeze bu zaman tutma ve kayıt sisteminin hala kullanıldığı bir yer olduğunu dikkat çeker. Orası da Hushu Akademisi'ndeki arşivlerdir. Böylece keşif aracı orada herhangi bir ayrıntı bulup bulamayacaklarını görmek için oraya gider. Keşif aracı arşivinde farklı türde belgeler bulunur. Bu belgelerden biri bir doktoru veya bir bayanı gösteren bir dosya içermektedir. Bu 20 yıl önce kullanılan tedavinin bu yiyecek olduğunu gösterir. Ayrıca başka ilginç belgeler de buluruz. Bu ilginç belgelerden biri ilk rezonator'dan bahsetmektedir. Ve bu ilk rezonator'ın şu anda bildiğimiz ruh ile gerçekten birçok benzerliği var. Bu rezonator'ın da sahilinde Takit işareti var ve o zamanlar Crownless'a karşı savaşmışlar. Şu anda herhangi bir ilgisi yok ama yine de bunu belirtmek istedim. Jinzo'nun kuruluşundan akademinin kuruluşuna kadar başka bir sürü belgeleri buluyoruz. Rover tüm bu belgeleri inceledikten sonra Yang Yang ile birlikte düşüncelerini gözden geçirmek için geri döner. Yang Yang ile ince şeker hakkında konuşuruz. Yang Yang ağıttan hemen sonra Jinzo'da bir salgın olduğunu açıklar. Bu salgın çocukları etkiler ve hatta rezonatorlar bile etkilenebilir. Normalde çocuklar bu hastalığa yakalandıklarında ya ölürler ya da ömür boyu sakat kalırlar. Bu yüzden dünyada bu hastalığa bir ilaç bulmak amacıyla kendileri üzerinde çeşitli
çeşitli deneyler yapmaya başlarlar. Ve o zaman da ince şekeri yapılmıştır. Ama Yang Yang bu ince şekerlerinin o zamandan kalma ince şekerlerinden biri olup olmadığından ne yazık ki emin değil. 2 yıl kullanım süresi olduğundan dolayı. Bu ince şekerin de aslında Rover ile tam olarak nasıl bir ilişkisi var? Şimdi arşivde bulduğumuz belgelerden biri olan Jinzhou'nun kuruluşundan bahsedersek, Yang Yang Jinzhou'nun Hualong'dan en son kurulan şehirlerden birisi olduğunu açıklar. İnsanların Takettiskor'da karşı savaştıkları zamanlarda Northfall çoraklığı olarak bilinen bir yerden geldiklerini ortaya çıkardılar. Ama Crownless ortaya çıktığından beri bu değişmiştir. Gelin bunun devamını Rover bizim için anlatsın. 日時計のからくりを解除するための情報は飴玉の手がかりを追うことでその一部を手に入れることができたというのが今までの流れだった。つまり一つの印から複数の目的地へたどり着くことも可能。また一つの目的地で重要な情報を複数入手できることもある。レインが俺に会いたい理由は伝えたい情報があるから、俺が彼女に会いたい理由は知りたいことがあるから。しかし彼女の伝えたいことと俺の知りたいこと、この2つが同じとは限らないし、印から得られる情報はどちらにもなりうる。幾重にも絡まる情報の網は俺たちを迷わせた。彼女の時間が限られていたため、一部の表面的な情報しか用意することができず、答えの道筋が不明瞭になってしまったか、あるいはこれまでの調査は全て彼女の手のひらの上の出来事であり、簡単に入手できた情報が実は Tüm bunlardan sonra Rover ve Yang Yang akademiden ayrılırlar ve çıkışta Çikşia ile karşılaşırlar. Çikşia temel olarak gün boyunca neler yaptığını anlatır. Ayrıca bir kayıp vakasına karşılaştığını da açıklar. Sonra o kişiyi ararken Rover'ın rezonans terminal numarasına bakmaya gider ve Rover hakkında herhangi bir kayıt olup olmadığını görmek ister. Ancak Rover'ın günün erken saatlerinde onun da rezonans alanında kaydolması dışında hiçbir şey bulamaz. Tüm bunlardan sonra Rover, Yang Yang ve Çikşia gece için sözleşirler ve ertesi gün buluşurlar. Çikşia onları arkadaşlarından birine götürür ve sabah biraz yemek yerler. Uyarı ve yemekten hemen sonra tartışmaya başlarlar. Çeşitli şeyler hakkında konuşurlar. Ama bu konuştukları en önemli şeylerden biri güneş kadranından bir Rover'ın sahip olduğu diğer jetonların Yang Yang'ın eterik denizlerin nerede olduğunu ve diğer şeyleri bilmesini sağlayan şeyi nasıl elde ettiğidir. Şehirden ruhların geçidine ve Northfall çoraklığına doğru bir yön hisseder. Böylece Rover ve Yang Yang oraya gitmeye karar verirler. Şu anda insanlar ve Takettiskortlar arasında Northfall çoraklığında bir savaş devam ediyor. Yang Yang ve Rover oradaki askeri kamplardan birine gitmeye karar verdiklerinde şehir kapısından Junction olarak bilinen başka bir rezonator ile karşılaşırlar. Junction şu anda askeri kampta bulunan başka biri de aramaktadır. Ve Junction'ın aradığı kişi büyük babası için endişelenen bir çocuktur. Junction neredeyse tam bir gündür şehir kapısına beklemektedir ve muhafızlar onu geri göndermeye çalışmaktadır. Çünkü normalde sivillerin şehir dışına çıkmasına izin verilmemektedir. Şehir savaşları dışındaki savaş nedeniyle Sanhua tarafından kendilerine verilen şehirdeki en yüksek erişim seviyesine sahip olan Rover, şehir dışına çıkabilmelerini sağlamak için erişimlerini Junction ile paylaşmaya karar verir. Şimdi askeri kampa giden yol boyunca bazı şeyler var. Junction, Rover ve diğerlerinin gittiği yerler. Ama oralardan bahsetmeyeceğim çünkü ana hikayeyle pek alakalı değiller açıkçası. Sadece bazı insanlarla karşılaştıklarını, onlarla dövüştüklerini ve bazı şeyleri tamir ettiklerini bilen. Askeri kampa vardıklarında bazı yaralı askerlerin tedavisine yardım ederler ve sonunda askeri kampın komutanıyla tanışırlar. Junction, Rover ve Yang Yang'dan ayrıldıklarında Junction aradığı çocuk hakkında sorular sorar ve Yang Yang subaya mangostin meyvesi hakkında sorular sorar. Subay ilk başta el bombasına benzediği için meyveden korkar. Komutan el bombasının eski moda bir silah olduğunu ve Takettiskortlarına karşı etkili olabilecek silahlar üretilmeden önce silah olarak bunları kullandıklarını açıklarlar. Ancak unutulmaması gereken en önemli şeylerden biri bu meyvenin bir zamanlar ordunun istihkakının bir parçası olmasıdır. Tabii o günler Batı'nın ilk günlerinde Takettiskort'a karşı savaşırlarken ordu bu meyveleri artık kullanmıyor çünkü raf ömürleri kısa. Rover ve Yang Yang subayla konuşmayı bitirdikten sonra düşüncelerini toplamak için dışarı çıkarlar. Junction ile karşılaşırlar ve Junction onlara çocuğu bulduktan sonra yaptığı şeyleri ve eve nasıl döneceklerini özetler. Yang Yang ve Rover düşüncelerini toparladıktan sonra Rover bir görür ve çok uzakta olmayan Northfall çoraklığında savaş alanlarında meydana gelen olayları görür.
Rover bu görüyü Yang Yang ile paylaşır ve Rover ayrıca etraflarında her garip bir şey olduğunda duydukları sesi de açıklar. Ve Rover daha sonra Yang Yang'ın akarsuları hissedebilmesine benzer yeni bir fikir denemeye karar verir. Rover etraflarındaki enerjilerden gelen dalgalanmaları hisseder ve bu onları Çeşçi köyüne yönlendirir. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim, o yüzden kusura bakmayın. Böylece Rover ve Yang Yang oraya giderler. Yani kısacası ana hikaye ağıttan sonra çıkan dalgaları düzeltmek, canavarlar, hastalıklar ve yaşanan doğaüstü feromonları çözmek amacıyla çıkıyoruz. Karşımıza çıkan karakterler de bizim yankılama yani eko toplama gücümüzü görüp araştırma için bize destek oluyorlar. Tabii ki bunu hikayeyi anlatırken gerçek kadar başarılı olmadığını itiraf etmek zorundayım. Her ne kadar Skip gibi çok önemli bir artısı da olsa anlatım olarak ne yazık ki vasat kalıyor. Ana karakterin kendine ait bir motivasyonu yok. Bilinmezlik içinde kim elimizi tutsa ona yardıma gidiyoruz. En azından bu motivasyon Genshin'de kardeşimiz hakkında az çok bilgi toplamak ve kardeşimizi bulmakta. Yani kendi içinde az da olsa bir tutarlılığa sahipti. Bu arada yanlış anlamayın, Genshin'in hikayesinde sevmiyorum, bir gram ilgim yok. Evet, 1.0 yamasından sonra çok daha çekici karakterlerin işlendiğinden ve yan hikayelerin daha başarılı olduğunu da hikaye edemem. Fakat bu videonun konusu değil. Ancak hikayeyi ve evrenini merak ettiniz. Ben de merak eden anlasın diye çektim, bu kadar. Emek için bir like ve aboneliği çok görmeyin. Bu videomu sevdiyseniz karakterlere özel rehber shortslarıma da göz atabilirsiniz. Özellikle yeni başlayan ya da İngilizceyle uğraşamayıp random bullshit go giden tayfa için uzun rehber videoları da gelecek. Bu tarz içerikleri destekleyin ki ben de en azından boş yapmadığımı bileyim. Buraya kadar dinleyen herkese tekrar teşekkürler. Hepinizin şansı bol olsun. Esen kalın. Başka seçeneğim yok mu? İşim yok, param da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.